Eski Türk dünya görüşünde kutsal sayılmış kut anlayışının uçmak, konmak gibi özellikleri onu soyutluktan somutluğa döndürerek bir kuşla ilişkilendirir. Kuş denen yaratığın Türk dilinde ayrılmaz özelliği uçmaktır. Ön Türk geleneklerinde Garuda, Simruk, Tuğrul, Karakuş, Kartal gibi mitolojik kuşlar var olmuş ve kutsal sayılmıştır. Türk dünya görüşündeki kuşların önemi üzerinde çok sayıda araştırmalar yürütülmüştür. Kut kavramı ile ilişkili olan kuşun kurtarıcı karga olduğunu düşünen Türk Moğol ve Ön Türklerin sözlü edebiyatı ürünlerinden görmekteyiz. Oyratlardaki Jangar'ı kurtaran karga, Mancur Kağan'ı ölümden kurtaran karga, Husunların kralı Kunmu'yu kurtaran karga, karganın kutsallığını anlatmaktadır. Karganın Türk dilinde ve kültüründe etkisinin nasıl olduğuna bakmadan önce bu kuşları iyi tanımamız gerekir. Buyurun hep beraber bu kuşların hayatına biraz giriş yapalım. Sosyal ve savunmacı kuşlardan biri olan kargalar, eşlerini, ailelerini, yavrularını ve bölgelerini korumak için ellerinden geleni yaparlar. Kargalar aynı türdeşi olsa da sürüsünden veya ailesinden olmadığı sürece yabancı kargaları sürüsünde istemezler. Onlarla yiyecek paylaşmazlar. Sürüye yeni bir karga katılmaya çalıştığında bir süre kabul etmeyebilirler. Kargalar aralarından biri öldüğünde ölünün etrafını sarıp karmaşık şekillerde birbirleriyle iletişim kurup cenaze törenlerini yaparlar. Ne olup ne bitiyor anlamaya çalışırlar. Eğer aralarından birini öldürenin, zarar verenin veya yakalayanın kim olduğunu bulurlarsa ondan intikam almak isterler. Bunu yapan bir kedi, insan ya da herhangi bir yırtıcı hayvansa onu rahat bırakmazlar. Yüzleri, vücut özelliklerini akılda tutup her gördüklerinde alarm çağrısıyla onu rahatsız ederler. Yapabilirlerse vurup kaçabilirler. Biz insanlar kargaların nasıl bir iletişim kurduğunu, kurdukları iletişimin ne anlama geldiğini bilemeyiz. Alet yapabilirler. Buna örnek Yeni Kaledonya kargalarının ağaç kovuğundaki larvalara ulaşmak için çubuk veya dal parçasını kullandıkları görülmüştür. Çubuk kullanılmasının nedeni özellikle larvayı direkt olarak yukarıya çekmekten ziyade çok daha kolay olan yolu tercih etmesidir. Larvayı çubukla dürterek larvanın sinirlenip çubuğu ısırmasını sağlamakta ve yukarı çekip yemektedir. Benzer deneyler kuzgunlarda da yapılmış, bir yiyecek dolusu kaba ulaşmak için suya, taş ve benzeri nesneler atıp su seviyesinin yükselmesini sağlayıp yiyeceği almayı başarmıştır. Kargalar geleceğe dair planlar yapabilir ve düşünebilir. İsveç'te Lund Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre primatlar zihinsel zaman yolculuğu ile geleceği hayal ederek düşünebilmektedir. Geleceğe yönelik plan yapma becerisinin insana özel olduğu düşünülüyordu. Şimdi ilk kez insan dışı türevlerde de gelişmiş planlama kapasitesinin olduğu anlaşılmıştır. Aynı şekilde kuzgunların da maymunlar gibi geleceğe yönelik plan yaptığı bilinmektedir. Buna en basit örnek olarak kargalar yiyeceklerini saklarlar. Sincaplar sakladıkları yiyeceklerin yerlerini unuturlar ve bu sayede birçok ağacın oluşmasına katkı sağlarlar. Sincapların aksine kargalar görsel hafızaları çok gelişmiş olduğu için yiyecekleri sakladıkları yerleri unutmazlar ve her yıl sakladıkları yerleri bulurlar. Yiyecek saklamanın amacı zorlu dönemlerde, kış mevsiminde veya yavrulama döneminde zorluk çekmemesidir. Yiyeceğin fazlası her zaman saklanır. Kargalar kendilerini besleyen insanlara teşekkür ettiğini belirtmek, sevgisini gösterebilmek için hediye getirirler. Buna en iyi örnek Gabi Man diye bir kızın kargalarının getirdiği hediyelerden bir koleksiyonu var. Bilinenin aksine kargalar sadece esaret altında olduklarında parlak cisimlere, yiyecek dışındaki cisimlere ilgi duyarlar. Onu saklarlar ve çalarlar. Onun dışında doğada yaşayan bir karga parlak bir cisim gördüğünde ki Yeni Kaledonya kargası hariç fazla ilgilenmez, esaret altında zekalarını daha iyi kullanabilirler. Ama mutlu olmazlar. Türdeşleri olmadığından kendini yalnız hissedecektirler. Aile içinde çoğu kez kavga ederler ama kavga fazla büyümez. Aileden veya sürüden olmayan bir karga türünden ailelerini ve kendilerini korumak için ölümüne savaşırlar. Savaştığı kuş genelde sakatsa, hastaysa veya yavruysa ölür. Çok titiz ve gerektiğinde seçici kuşlardır. Kargalar çok sık banyo yapmayı seven ve yemek yedikten sonra gagasını silen, hatta yediği leşi, çöpü, böceği, dahası bulunduğu her yiyeceği bile suda yıkayan bir kuş türüdür. Fırsatı olursa, bulursa en temiz suda bu işlemleri yapmayı tercih eder. Kargalar kurtlarla sıkı dost olabilirler.
Kargalar kurt sürüleriyle birlikte yaşamayı sever. Kurt yavruları da kargalarla oyun oynayabilir. Boz ayı gibi iri bir düşman göründüğünde kargalar kurtları uyarırlar. Kurtlar da ganimetlerini kargalarla paylaşabilirler. Mitolojiler ve söylentiler kargaların gerçekten çok uzun yaşayan kuşlar olduğu inancını yaratmıştır. Ancak bu inanç gerçeği tam olarak yansıtmaz. Kargalar doğada 10-15 yıl kadar yaşayabilir. Esaret altında bu süre 20 yıla kadar uzayabilir. Ancak bu süre onların biyolojik sınırlarını yansıtır ve mitolojide belirtilen yüzlerce yıl gibi uzun yaşam süreleri tamamen efsanelere dayanır. Eski Türkçe karakuş anlamındaki karga, kuzgun, saksan sözcükleriyle betimlenmiştir. Proto-Altayca'da kari, kori yani karga, kuzgundur. Proto-Mançu Tunguzca'da kori mitolojik bir kuştur. Türkiye, Kumuk, Tatar, Altay, Uygur Türkçelerinde karga, Azeri ile Türkmen Türkçesinde garga, Hakas Türkçesinde harga, Tofa Türkçesinde kargan, Çuvaş Türkçesinde korak olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Almanca'da krahe, Yunanca'da koraki, Norveççe'de krake, Lehçe'de kruk, Ermenice'de agrav, akrav, Latince'de corvus, cornix, İtalyanca'da ve Portekizce'de corvo, Rumence'de giora, Arapça'da gurab, Lüksemburgça krit, Fransızca'da cornil, Sırpça'da ve Hırvatça'da vrana, Peştuca'da karga, İzlandaca'da crow, Bengalce'de kaka olarak betimlenmektedir. Eski Slavlar ise kargaya kuruku diyorlardı. Eski Türkçeden çağdaş Türkçe'ye değin kullanılan kargaşa, düzensizlik, karışıklık sözü kargaların leş üzerindeki kavgalarına istinaden kullanıldığı belirtilmektedir. Eski Türkçedeki kargaşmak, kavga etmek yüklemi de karga ile ilişkili olarak betimlendiği belirtilmektedir. Karga sözcüğü ve karga fiili Türk dilinin en eski yazılı metinlerinden itibaren günümüze kadar kullanılmaya devam etmektedir. Karga sözcüğünün ve karga fiilinin anlamsal ve şekilsel olarak büyük değişikliklere uğramadığı gözlemlenmiştir. Türk dilinin en eski metinlerinden kabul edilen Orhun yazıtlarında kargan fiili Dede Korkut kitabında da beddua et, ilen anlamında geçmektedir. Kargış ifadesi Divan-ı Lügat-ı Türk'te lanet, ilenme anlamına gelirken alkış ifadesi dua etme, övme, birinin iyiliklerini sayma şeklinde geçmektedir. Günümüzde Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum tarafında hala gargış şeklinde kullanılmaya devam etmektedir. Kargı, karga fiilinin isim hali, kargış kelimesinin tezat hali, alkı fiilinden türemiş olduğunu varsayılan alkış sözcüğüdür. Benzer bir durum karga ve karga arasında da söz konusudur. Alka sözcüğünün kırmızı anlamına gelen renk ismi olabileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan alka evli ve kara evli ifadelerinin de bir zıtlık oluşturduğunu ifade etmektedir. Ön Türkçe olarak kıyaslayacak olursak muhakkak şu sonuç ortaya çıkar. Algış, kargış, al, kırmızı, kara, siyah. Peki kış, gış eki ne anlama geliyor? Bu konuyu Kargış ve Alkış adlı videomuzda mercek altına alacağız. Takipte kalın. Karga sözcüğünün etimolojik kökeninin K yansıma sesi olabileceğine dair görüşlerin yanı sıra kar fiili olabileceğine dair görüşler de mevcuttur. Karga sözcüğünün kar, karıştır, eşele anlamından farklı olarak yer, kötüle, uğursuzluk gibi anlamları da dikkat çekmektedir. Nitekim kargış, kargışla ifadeleri de aynı şekilde olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bu noktada bu ifadeler de kar kökünden türemiş olabilir. Kar etimolojik kökeninde yer, toprak, karıştır gibi anlamlar gizlidir. En eski Türkçe belgelerde kara sözcüğü, ulus, topluluk, erkek ismi, acı, üzüntü, ağrı, utanç, suç gibi pek çok anlamı karşılamaktadır. Hint-Avrupa dil ailelerinde kara anlamına gelen sözcüklerin gır ve kır sesi içeriyor olması Türk diliyle bir yakınlık olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Karga kavramının ilişkili görüldüğü bir diğer kavram da kargıdır. Kargı kısa mızrak anlamında kullanılmaktadır. Bu yönüyle lanet okumanın deliciliği ve yargılayıcılığı ile kargı sözcüğünün işlevi arasında da bağ kurulmuştur. Anadolu'da olumsuz durumlarda sık kullanılan kargışlar arasında gözü kör olası, gözü çık ifadeleri yer alır. Karga sözcüğüyle kara sözcüğünün aynı kökten olabileceği varsayımlarından hareketle kargışların, kargamanın da karanlık yönü vurguladığı düşünülebilir. Nitekim lanet okumak,
karga karanlık ruhlarla da ilişkilendirmiştir. Konargöçer Oğuz toplumunda gökyüzüne ve dolayısıyla tanrısal alana ait kabul ettiği kuşların olumlu olanı olduğu gibi kötü anılan uçan canlılar da vardı. Bu noktada hem kötü hem iyi anılan karga kavramı tarım toplumu ve yeni kültür dairesine geçişle birlikte olumsuz anlam değişimine uğramıştır. Anlatılarda karga sembolü kurt ile işbirliği halinde karşımıza çıkar. Kurda kuşa, kurdun kuşun gibi kurt-kuş birlikteliğinin ön Türkler için daha fark edilebilir bir şekilde kurt ve karga olarak da yer aldığı söylenebilir. İslamiyet'in kabulü ve yerleşik hayata geçişle birlikte kargalar kentsel yaşama tamamen yabancılaşarak daha da olumsuz bir anlam kazanmıştır. Karga, İslami gelenekte Arapça gurab karşılığı ile sözcük etimolojisi ve anlam karşılığı üzerinden açıklanmış ve daha çok kötü talih veya hoş olmayan şey şeklinde tanımlanmıştır. Kutatkubilik'te kuşlarla ilgili yapılan açıklamada kuzguna da yer verildiği görülmektedir. Eserlerde kuzgun, uzak görüşün sembolü olarak görülmüş, kuzgunun uçuşu ise ölüme ve dünyevi zevklerin gelip geçiciliği yönüne yorumlanmıştır. Anadolu'da yazılmış önemli eserlerden biri olarak Saltukname'de de kartal imgesi kuvvet ve beylik sembolünü ifade ederken genel olarak siyah renkli kuşlar küfür ve dinsizliğin, beyaz renkli olanlar ise din ve imanın sembolü olarak görülmüştür. Türk kültür tarihinde kargadan bahseden ilk anlatıda karga kurtla beraber görülmektedir. Asıl olarak kurtarıcılık ya da yol göstericilik fonksiyonlarının kurt tarafından üstlenildiği ve araştırıcılar tarafından da sadece kurdun öne çıkarıldığı, Hun döneminden önce Proto-Türkler olarak adlandırılan Vusunları anlatan bu anlatı Çin yıllıklarında da geçmektedir. Bahattin Ögel'in Türk Mitolojisi adlı eserinde tercümesini bulduğumuz ve iki farklı varyanta sahip bu anlatıda terk edilmiş bir çocuğun bir kurt tarafından emzirilmesi ve bir karganın da ağzında taşıdığı et parçasını çocuğa verip onu beslemesiyle karşılaşırız. Bu olay Çin'in Han Hanedanlığı yıllığında da şu şekilde geçmektedir. Vusunların kralının adı Kunmo'dur. Babası Tayuçelerle birlikte Qilen ve Tunhuang arasında oturuyordu ve küçük bir toprak parçasında hüküm sürüyordu. Tayuçeler onu yakalayıp öldürdüler ve krallığını elinden aldılar. Halkı Hyongnuların yani Hunların imparatorluğuna sığınarak kurtuldu. Oğlu kısa bir süre önce doğmuştu. Vasisi onu kucakladı ve çöle kaçtı. Günlük yiyeceği bulmak için dışarı çıktı. Geri döndüğünde bir kurdun çocuğu emzirdiğini, gagasında bir et parçası bulunan bir karganın çocuğun üzerinde uçtuğunu gördü. Bu nedenle onu kutsal saydı ve çocuğu Hunlara götürmeye karar verdi. Shan Yu yani Kaan çocuğu sevdi, büyüttü. Büyüdüğünde eskiden babasına ait olan halkı ona geri verdi ve bir ordunun başına geçirdi. Çocuk bu görevde sivrildi. Güçlendiğinde Shan Yu'dan babasının intikamını almak için kendisini serbest bırakmasını istedi. Batıya doğru ilerledi ve Tayuçeleri yendi. Buna benzer anlatmalar eski Türk destanlarında, Moğol anlatılarında, hatta İtalyan anlatılarında bile mevcuttur. Karga ile ilgili anlatılardan biri de Kur'an-ı Kerim'de yer alan Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil'in kardeşi Habil'i öldürdükten sonra ölü kardeşinin bedeninin ne yapacağını bilmemesi sonucu öylece beklerken tam bu anda bir karga gelir. Ölen başka bir karga için toprağı eşer ve ölü kargayı gömer. Bunu gören Kabil de kargayı örnek alarak kardeşini defneder. Sonuç olarak Kur'an'da anlatılan bu olayla karga insana rehberlik yapmıştır. Bu bağlamda Allah, insanlar ölüleri nasıl muhafaza edeceklerini öğretmek için bir kargayı seçmesinin, karganın önemini arttırdığını anlayabiliriz. Bu olay, İslam'da kargaya bakış açısının pozitif olmasının önemli bir nedenidir. Yine Nuh Aleyhisselam'ın tufan sonrası ilk önce kargayı göndermesi, onun rehber olma özelliğini göstermektedir. Hiçbir kuş türü, efsane, folklor, edebiyat ve günlük konuşmada kendisine karga kadar üstün bir yer sağlayamamıştır. Karganın hatır sayılır bir biçimde dini ögelere, efsanelere, mitlere, folklara konu edilen ilkel efsanelerde önemli rol oynadığını, masallarda, halk inanmalarında gelecekten haber verici olarak nitelendiğini, ötüşünden, uçuşundan bir yere konuşundan kötülük ya da iyilik getireceği çıkarıldığını söyleyerek karganın edebiyat ve kültür üzerindeki etkisini ifade eder.
Bu noktadan hareketle karganın divan şiirindeki yansımasını tespit etmek maksadı ile 100'ün üzerinde divanın taramasıyla elde edilen 500'ün üzerinde beyitten yola çıkılarak bir çalışma oluşturulmuştur. Çalışmanın tamamını bu videoya almak mümkün olmadığı için karganın hangi konularda geçtiğini belirteceğiz. İlgili olanlar aşağıya bırakacağımız linkten Halil İbrahim Demirkazık'ın Divan Şiirinde Karga adlı çalışmasına ulaşabilirsiniz. Halil İbrahim Bey'in divan şiirlerinde kargaların benzetildiği, kullanıldığı şiirlerin konuları kısaca şöyledir. Kara yüzlü, misk renkli, çirkin sesli, saçma sözler söyleyen, leş yiyen, vahşi, hırsız, rezil, aksi, ters huylu, günahkar, suçlu, hak yoldan çıkmış, faydasız, işe yaramaz, aşık, sevgili, rakip, zeki, hileci, düşman, şeytan, nefis, müdeyi, riyakar, kıskanç, falcı, şair, şiir yazmayı bilmeyen, vaiz, zahit gibi benzetmelerin yapıldığı örnekleriyle mevcuttur. Bu başlıklardan sadece 2 tanesi dikkatimizi çekti, sizlerle de paylaşmak istedik. Birincisi aşık benzetmesi ki şöyle: karga aşığın vücudunda, özellikle de sinesinde aşk ateşiyle oluşmuş yaraların benzetme unsurudur. Ayrıca aşığın kaşı da karga olarak tasavvur edilir. Dağınık saçları da karga yuvasıdır. Aşığın viran gönlü ise gam kargasının mekanıdır. Aşığın başındaki yaralar kargaya, darmadağınık saçları ise karga yuvasına benzetilir. Ayrıca aşığın başına karganın yuva yaptığı da ifade edilir. Aşık öldükten sonra onun başına üşüşen kuş da kargadır. Gecenin karanlığında gökyüzünde görülen hilal, karganın göğe çıkardığı aşığın yüzüdür. Zulmeri şebde hilali asumanı görecek. Peykeri Mecnun'u sandum kim çıkardı göge karga. Dikkatimizi çeken diğer benzetme ise klasik Türk şiirinde görünüşte dindar geçinip Allah aşkını her fırsatta tenkit eden, ardı arkası gelmez vaaz ve nasihatlerle aşağı bunaltan, halkı aleyhinde kışkırtarak aşığın rahatını kaçıran, ancak fırsatını bulunca kendi de nefse, şeytana uymayı ihmal etmeyen sözde dindarlar zahit olarak adlandırılır. Karga ile zahit arasındaki renk bakımından bağlantı kuran şair Ziver, aşağıdaki beyitte kendini kuş beyinli olarak tarif ettiği zahidin başına çakılan çivi olarak görür ve bu durumu da kara kargasının şişe geçirilmesiyle bağdaştırır. Benim ol kuş beyinli ehli zühdün başına gülmih, giderler bir nice kargayı siyah güya dersi. Karga ile alakalı bazı adetler, inanışlar edebiyatımızda da yer bulmuştur. Bunlardan bazıları ağaca karga ölüsü asmak, kuş yakalamak için kargayı tuzağa koymak, kargayı elle beslemek, oka karga tüyü takmak, kılıç üzerinde karga figürü çizmek gibi adetlerin varlığı beyitlerde edebi olarak kullanılmıştır. Kargaya atfedilen özellikler halk arasında bazı inançlara dönüşmüş, edebiyata da yansımıştır. Anadolu'nun bazı yörelerinde alacakarga diye bilinen karganın bir kimsenin evinin yakınlarında öttüğünde o kişinin müjdeli haber alacağına dair bir inanış vardır. Karganın hem geçmişten hem de gelecekten haber veren bir kuş olduğu inancı da divan şiirinde yerini bulmuştur. İslam inancında herhangi bir nesnede veya canlıda uğur ve uğursuzluk kabul etmek yoktur. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde kuşun uçmasında, ötmesinde uğur ve uğursuzluk aramayı, bunlara dayanarak geleceğe dair hükümler çıkarmayı sihir ve kehanet türünden görerek yasaklamıştır. Karga nereye gitse karga, baykuş nereye gitse baykuştur. Ötüşü de ancak kendinedir. Bir canlının vadesinin dolması, karganın baykuşun ötüşüne bağlı olmayıp Allahu Teala'nın takdirine bağlıdır buyurmuşlardır. Sonuç olarak doğadaki görevi neticesinde birçok halk tarafından hemen hemen aynı şekilde yorumlanan karga, Türkler için ayrı şekilde ifade edilmemiştir. Anlatılanlar, söylenceler çoğunlukla aynıdır. Tek fark bu kuşa verilen isimdir. Özelliklerini anlattığımız bu kuşa Türkler kar, karmak kelime kökünden türetilen bir ismi vermiştir. Biz bu konu dışında başka bir şeyi millileştirmememiz gerekir. Bu videoda karga diye adlandırılan kuşun özelliğine ve neden bu isimle adlandırıldığına baktık. Yok İslam'dan önce kutsalmış, İslam'dan sonra uğursuz olmuş gibi düşünceler, iddialar asılsızdır. Çünkü ismine bakıldığında öyle olmadığı açıktır.
Sıradaki incelememiz karga ile benzer kökle isimlendirdiğimiz bir kanatlı hayvanımız kaz olacaktır. Kaz ile alakalı da bir sürü inanç var. Merak etmeyin. Her birine değineceğiz. Takipte kalın, esen kalın.